Selamlar. Balıkların zekası hakkında bildiğiniz her şeyi bir kenara bırakmaya hazır olun. Çünkü bugün suyun altındaki, evet, balıkların şaşırtıcı bir yeteneğini konuşacağız. Şimdi, düşünün bir. Akvaryumunuzdaki o küçük balığın basit bir toplama işlemi yaptığını. Kulağa masal gibi geliyor, değil mi? Ama acaba gerçekten öyle mi? Bilim bu konuda ne diyor? Hadi hep beraber bir bakalım. Evet, cevap şaşırtıcı bir şekilde evet. Bilim tam olarak bunu söylüyor. Bazı balıklar renk gibi görsel ipuçlarını kullanarak bir ekle ya da bir çıkar komutunu öğrenebiliyor. Tabii ki bu bizim gibi oturup kağıt kalemle matematik yapmak değil. Ama temel bir aritmatik yeteneği olduğu kesin. Peki ama nasıl? Gelin yol haritamıza hızlıca bir bakalım. Önce balıkların sayıları nasıl algıladığını konuşacağız. Sonra laboratuvardaki o ilginç deneylere bakacağız, hile yapıp yapmadıklarını kontrol edeceğiz ve en sonunda da bu işin aslında ne anlama geldiğini masaya yatıracağız. Şimdi toplama çıkarmadan falan bahsetmeden önce en temel soruyu sormamız lazım. Balıklar bir şeyin kaç tane olduğunu anlayabiliyor mu? İşte her şeyin başladığı yer, yani sayı duyusu dediğimiz kavram tam da burada devreye giriyor. Sayı duyusu dediğimiz şey aslında doğuştan gelen sezgisel bir yetenek. Yani biz daha 1, 2, 3 demeyi öğrenmeden çok önce birçok canlı gibi biz de miktarları hissedebiliyoruz. Ve bu yetenek iki farklı temel sistem üzerinden çalışıyor. Şimdi bakın, bu iki sistem arasındaki fark çok ama çok önemli. Birincisi nesne takip sistemi. Bu az sayıdaki, yani genelde 4'e kadar olan nesneleri tek tek hatasız bir şekilde takip etmemizi sağlıyor. İkincisi ise analog büyüklük sistemi. Bu da daha büyük sayılar devreye girdiğinde oranlara bakarak tahmin yürütüyor. Yani balık için 10 ile 11'i ayırmak zor ama 8 ile 16'yı ayırmak çocuk oyuncağı. Çünkü aradaki oran çok belirgin. Aslında biz de tam olarak böyle yapıyoruz, değil mi? İşte bu da bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu yetenek sadece bize özgü değil, evrimsel olarak çok ama çok eski bir miras. Sebebi de aslında basit. Doğada sayıları sezgisel olarak algılamak, hayatta kalmak demek. Mesela daha kalabalık ve güvenli bir sürüye katılmak ya da bir tehlike anında çoğunluğun gittiği yöne kaçmak. Bunların hepsi bu temel sayı duyusu sayesinde mümkün oluyor. Tamam, sayıları sezgisel olarak algıladıklarını anladık. Bu cepte. Peki ya bir adım ötesi? Yani onlara bildiğimiz anlamda toplama çıkarma öğretilebilir mi? İşte şimdi bu sorunun cevabını arayan o dahiyane deneye yakından bakalım. Ve bu araştırmanın yıldızları sahnede. Zebrambuna, yani bir tür çiklit balığı ve tatlı su vatozları. İkisi de zekalarıyla bilinen türler. Peki bu balıklara matematiği nasıl öğrettiler? Sistem şöyle. Önce balığa diyelim ki 3 tane şekil gösteriyorlar. Sonra bir renk beliriyor. Mavi renk, gördüğün sayıya bir ekle demek. Sarı renkse bir çıkar demek. Sonra balığın önüne 2 kapı koyuyorlar. Birinde doğru cevap var, mesela 4, diğerinde yanlış cevap, mesela 2. Balık doğru kapıya giderse hop ödülünü kapıyor. Peki sonuçlar ne oldu dersiniz? İnanılmaz. Özellikle vatozlar toplama işleminde %94'lük bir başarı yakaladı. Yani neredeyse hiç hata yapmamışlar. Çiklitler de %78 ile gayet iyi bir iş çıkarmış. Çıkarma işlemi anlaşılan biraz daha zormuş. Ama ona rağmen oranlar müthiş. Vatozlar %89, çiklitler de %69. Bu oranlar tesadüf olamayacak kadar yüksek. İyi de bir dakika. Belki de balıklar bizi kandırıyordur. Yani gerçekten sayıları mı kullanıyorlar yoksa sadece bir tür görsel hile mi var işin içinde? Bilim insanları da tabii ki bu sorunun peşine düşmüş. Yani belki de balıklar matematik yapmıyor da sadece daha büyük görünen ya da daha çok yer kaplayan şekillerin olduğu kapıyı seçiyordur. Eğer öyleyse bu bir hesaplama sayılmaz, sadece basit bir kısa yol olurdu. İşte bu yüzden bilim insanları bu tür deneyleri aşırı kontrollü ortamlarda yapmak zorundalar. Amaçları ne? Balığın sayı dışında kullanabileceği bütün ipuçlarını ortadan kaldırmak. Peki ne yapmışlar? O daha büyük görünen eşittir daha çok şeklindeki basit hileyi engellemek için her şeyi düşünmüşler. Şekillerin kapladığı toplam alanı eşitlemişler, parlaklıklarını aynı yapmışlar, konumlarını sürekli karıştırmışlar. Kısacası balığın tek bir şeye odaklanmasını sağlamışlar. Sadece ve sadece sayıya. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Bütün bu potansiyel hileler ortadan kaldırıldığında bile balıklar doğru kapıyı seçmeye devam etmiş. Bu ne demek biliyor musunuz?
Sadece bir soruyu ezberlemiyorlar, o bir ekle ya da bir çıkar kuralını gerçekten öğrenip genelliyorlar. Yani evet, sayısal bilgiyi kullanıyorlardı. Tamam, artık balıkların bunu yapabildiğini biliyoruz. Ama bu onları birer matematik dehası yapmıyor. Bunu da netleştirelim. Bu sadece belirli sınırlar içinde çalışan işlevsel bir yetenek. Gelin şimdi bu konuyla ilgili en yaygın mitleri ve gerçekleri hızlıca bir ayıralım. Birinci mit, balıklar hesap yapamaz. Bu tamamen yanlış değil ama büyük bir abartı. Gerçek şu ki, evet, basit artı bir, eksi bir işlemlerini öğrenebiliyorlar. İkinci mit, tıpkı insanlar gibi sayıyorlar. Hayır, bu da doğru değil. Onlarınki sembolik, soyut bir matematik değil. Bu tamamen ipuçlarına dayalı, daha sezgisel bir nicelik algısı. Ve üçüncü mit, bütün balıklar bunu yapabilir. Kesinlikle yanlış. Bu yetenek türden türe hatta bireyden bireye bile değişiyor. Tıpkı biz insanlar gibi. Bazıları bu konuda daha başarılı. Peki, iyi güzel de bir vatozun çıkarma yapabilmesi neden bu kadar önemli? Bütün bunların anlamı ne? Aslında önemi çok büyük. Çünkü bu bulgular zeka hakkındaki bildiğimizi sandığımız her şeye meydan okuyor. Sayısal yeteneğin sadece gelişmiş beyinlere özgü modern bir şey olmadığını gösteriyor. Aksine hayat ağacının çok daha eski dallarında temel bir hayatta kalma aracı olarak evrimleşmiş olabileceğini ortaya koyuyor. Ve bu da bizi geleceğe dair çok ilginç bir soruya getiriyor. Madem balıklar bu basit aritmetiği yapabiliyor, biz bu yeteneği alıp robotlara aktarabilir miyiz? Düşünsenize, sualtı keşifleri yapan robot balık sürülerine bir ekle, bir çıkar komutları öğrettiğimizi. Siz ne dersiniz? Robot balıklara basit aritmetik öğretelim mi? Yorumlarınızı bekliyorum.